Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli yapım paylaşacağım. Hem yelek modellerinde hem battaniye modellerinde kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli. Modelimin yapımında kar topunun bebeği yünlü, yanına beyazı da kullanacağım. İki renk yapacağım. Tığ olarak da 4 numara 2,50 milimlik bir tığ kullanacağım. Hemen şöyle ipimi göstereyim. Evet. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. İlk sıramda zincir çekerek modelimin yapılışına başlıyorum. Sımsıkı çekmiyorum zincirimi. Biraz gevşek çekmeye çalışıyorum ki örgümün taban kısmını toparlama yapmasın, daha düzgün dursun diye. Evet, bu kadar zincir yeterli. İstediğiniz uzunlukta zincir çektikten sonra hemen şöyle ikinci zincirimin üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Aralarda hiç zincir yok. Bir sonrakine geldim. Yine bir sık iğne yaptım. Sıradakine geldim. Yine bir sık iğne yaptım. Sıramın sonuna kadar her bir zincirimin içerisine bir tane sık iğne yaparak ilk sıramı tamamlayacağım. Daha sonra modelimi kurmaya başlayacağım. Evet, şimdi ben sık iğne yaparak sıramı tamamladım. İkinci sırama geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Örgümün arka tarafını çevirdim. Hemen bu ilkine batıp bir tane sık iğnemi yaptım ve bir zincir çektim. Şimdi bir zincirimi çektim. Bir sonrakine atlıyorum. Sıradaki sık iğnemi atlıyorum. Bir sonrakine battım. Bu şekilde minik bir yuva oluşturdum buraya. Tekrar bir zincir çektim. Bir sık iğne üzeri atladım. İkinciye battım ve buraya bir tane sık iğne oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir sık iğne üzeri atlayıp ikinciye batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir sık iğne üzeri atladım. Bir sonrakine bir tane sık iğne yaptım. Yine bir zincir çektim. Sıradaki yuvamı atlıyorum. Bir sonraki yani ikinci yuvama batıp buraya bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Buraya atladım ve bir sonrakine bir tane sık iğne yaptım. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Evet, yine bunu atlıyorum. En sondaki sık iğnemin üzerine batıp bir sık iğne ile buraya sabitledim. Şimdi örgümün bu sırasını yani ikinci sırasını tamamlamış oldum. Burada beyaz ipimi alıyorum. Şöyle beyaz ipimi aldım. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Buraya sabitlemek için ilk sık iğnemin içerisine batıyorum. Buraya bu şekilde sabitledim. Evet, ilk battığımla birlikte 3 zincir çekmiş gibi oldu. 3 zincir çektik diyelim ve bir sonraki sırama başlıyorum. Şimdi tığın başına bir tane doladım. Şimdi tığımızın başına bir tane doladık. Bir zincirle oluşturduğum minik minik yuvalarım var. Hemen bakın şurası. Yuvama batıyorum. Tığın başına bir tane doladım. Yuvamın içerisine battım. 2 ilmeğimi çektim. Bir tanesini bıraktım. Tekrar tığımın başına bir doladım. Aynı yuvama battım. 2 ilmeğimi çektim. Bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere battım. Bakın. İkisini çektim, birini bıraktım. Tığım üzerinde bununla birlikte 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte kapattım ve bir zincir çekerek sabitledim. Şimdi tekrar tığım başına bir doladım.
Bir sonraki yuvama geliyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 2 ilmeğimi çektim, birini bıraktım. Tığın başını doladım. Aynı yuvama battım. 2 ilmeğimi çektim, birini bıraktım. Bu şekilde şimdi hepsini birlikte kapattım. Bir zincirle buraya sabitlemiş oldum. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet, bakın şimdi ben son yuvama geldim. Tığın başını yine bir tane doluyorum. Son yuvamın içerisine batıp ilk 2 ilmeğimi çektim, birini bıraktım. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Aynı işlemi yapıyorum. Evet, 3 kez aynı işlemi yaptığımda tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Hemen şu kenardaki son sık iğnemin içerisine şöyle biraz sık olunca batmakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, buraya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip örgümün arka yüzünü çevireceğim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Şimdi burada hemen buradan başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir de şu 3 tanenin tepesinde şurada bir yuvam var. Bir de buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra ikisinin arasına, ara boşluğuna girerek buraya bir sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şeyi yapıyorum bu sıramda. Bir sık iğneyi araya batıyorum. Bir tanesini tepeye batıyorum. Sıramın sonuna varıncaya kadar aynı işlemi tekrarlayarak devam ediyorum. Evet, şimdi kenardaki trabzanımın üzerine de yine bir tane sık iğne yapıyorum ve sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Burada ipimin rengini de değiştiriyorum. Şöyle bir tane de zincir çektim. Şimdi evet, ilk sık iğneme, yani en baştakinin üzerine batıp buraya bir sık iğnemi yaptım. Daha sonra hemen yanındakini atlıyorum. İkinciye batıp bir sık iğne yapacağım. Evet. Bu arada da bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Bunu atladım. Bir sonrakinin üzerine bir sık iğne ile sabitledim. Tığımın başını bir doladım ve burada 3 tane trabzanım var. Tam ortadakini bu şekilde alt kısmından girerek batıyorum. Tığın başına bir tane dolamıştım ve buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar bir tane zincir çektim. Hemen yanındakini atlıyorum. Bir sonraki yuvama bir sık iğne ile tutturdum. Tığın başını bir tane doladım ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum şu şekilde. Evet.
Evet, aynı işlemi yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Tığın başını bir doladım. Buraya batıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir yuvayı atlıyorum. İkinci yuvaya bir sık iğne ile sabitledim. Şöyle alt boşluğundan giriyorum ortadaki trabzanımın ve ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir taneyi atlayıp ikincinin üzerine bir sık iğne ile sabitledim. Evet, sıramın sonuna geldim. Sonuncuya da modelimi kurduktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve kenardaki, yani en sondaki sık iğnemin üzerine yine bir sık iğne ile sabitledim. Şimdi burada iki tane zincirimi çektim. Bir zincirle de dönüş yapabilirsiniz. Buraya batarak bir sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın bu sık iğnelerin tam üzerlerine batıyorum. Böylece tekrar yuva oluşturuyorum. Yani en başta yaptığım işlemi yapıyorum aslında. Bir zincir çektim. Buraya bir sık iğne ile battım. Bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Buraya batarak bir yuva oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Buraya batıp bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu aralara değil, bunların tepelerine batıyorum, üzerlerine. Bir zincir çekip bu şekilde sıramın sonuna kadar yuva oluşturuyorum. Buraya geldikten sonra tekrar beyaz ipimi alıp şurada yaptığım işlemi yapıyorum. Ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size hemen nasıl durduğunu göstereyim. Evet, bakın arkadaşlar, ilerledikçe model çok güzel bir görünüm alıyor. Arka yüzde bu şekilde. Bundan çok güzel bebek battaniyesi olur. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek yeleği, yelek modellerinde kullanabilirsiniz isterseniz. Evet, bakın şöyle tuttuğumuzda da farklı bir görünüm oluyor. Hem farklı, değişik, hem çok kolay, keyifli bir yapım var. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.